Hemen kalenin dibinde yerel pazar. Biraz pazar gezmesi yapacağım şimdi. Üç gün boyunca şehrin Ankara bölgesindeydim. Orası daha çok Hristiyanların yaşadığı bir bölge. Bugün de farklı bir otel tuttum ve Müslümanların yaşadığı bölgedeyim şu an. O yüzden sokaklarda gezinip camileri keşfediyorum. Caminin minaresinin mimarisi güzel gözüküyor. Şöyle bir avlusu var. Celil Hayat Camii'ne gitmeye çalışıyordum ama yol üstünde bu camiyi görmüşken de uğramak istedim. Hemen arkamda bir otobüs durağı var. Şehirde büyük otobüsler yok, minibüsler kullanılıyor ulaşım için. Ama onlar da çok fazla aktif değil. Taksi kullanılıyor daha çok. Zaten benzin, gaz ucuz bunlar burada. O yüzden taksi kullanılıyor daha çok. Hemen karşımda yeni yapılmış bir bina var ve hoşuma giden şey, binayı yaparken şehrin dokusuna uygun yapmışlar. Şöyle, hani şehrin dokusu dışında absürt bir mimari yok ortada. Yani bunu çok beğendim. Şimdi bir sokaktan geçiyorum ve burada çok fazla tavuk, kaz, hindi satışının yaptığı, hatta hindi bile var aynen. Satışının yapıldığı dükkanlar gördüm. Burada doğrudan satıyorlar. Yani tavuğu almak isterseniz de muhtemelen doğrudan oradan kesip veriyorlar. Yani bütün kazları küçücük bir alana sığdırmışlar. Hemen şurada ördekler de var. Çok fazla gürültü çıkarıyorlar. Şu an geçtiğim sokakta bir sürü tavuk, ördek ve kaz satıcılığı yapan dükkan var. Ve bütün hayvanları küçücük bir alana sıkıştırmışlar. Yani oradan seçip ne almak istediğinizi söylüyorsunuz ve direkt kesip size veriyorlar. Yani Türkiye'de muhtemelen böyle bir uygulama yok, yani açık şekilde doğrudan hayvan seçip kestirip yiyemiyorsunuz. O yüzden çok garip geldi bana aslında yani. Şimdi yerel pazarın kurulduğu bir yerden geçiyorum ama henüz açılmış değil. Muhtemelen öğleden sonra açılıyor ya da şu an namaz saati olduğu için kapalı da olabilir. Yani bazı tezgahlar açılmaya başlamış aslında. Muhtemelen bugün de pazar var. Ama şu an namaz saati, bence o yüzden kapalı. Dün burada yaşayan bir arkadaşımız bizi hemen Elektromol'un yanında bir falafelci var. Oraya getirdi ve falafeli gerçekten çok güzeldi. Burası Celil Hayat Camii'ne çok yakın. Yolunuz buraya düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Hemen karşıda kalıyor. Küçük bir büfe gibi bir yer. Ama falafeli gerçekten çok iyiydi. Pazarın neden kapalı olduğunu öğrendim. Bugün Cuma ve Müslümanların ibadet günü olduğu için izin günü Cuma'ymış burada. O yüzden bugün çoğu dükkan kapalı. Pazar da o yüzden kapalıymış. İnsanların izin günü Cuma burada.
Uzun bir yürüyüşün sonunda şimdi Celil Hayat Camii'ne geldim. Şu an tam ibadet saatine denk geldiğim için içeriye giremedim. Çok fazla kalabalıktı. Şimdi caminin daha iyi görüntülerini çekebileceğim avlusuna geldim. Caminin hemen ilerisinde yine bir yapı daha var. O yapı da çok güzel duruyor. Oraya doğru ilerliyorum. Hemen arkamda gördüğünüz yapı caminin asıl ana giriş kapısı. Bayağı özenilmiş bir kapı. Şu ağacı çok yanlış yere konumlandırmışlar. Orada değil de şurada bir yerde falan olsa buradan çok daha güzel bir görüntü çıkardı bence. Caminin hemen karşısında yine bir alışveriş merkezi var. Oraya gidip biraz zaman geçireceğim. Şu an Cuma hutbesi var içeride ve anladığım kadarıyla Kürtçe. Yani burada insanlar Cuma hutbesini Kürtçe dinleyebiliyorlar, en azından kendi dillerinde. Şimdi AVM'ye girdim. Yani girişte herhangi bir güvenlik önlemi falan yoktu. Çok küçük bir AVM'ye benziyor. Şimdi birkaç Türk markası gördüm. LCY2 de varmış burada. Yani LCY2 o kadar her yere yayılmış durumda ki yani Erbil'deki küçük bir alışveriş merkezinde bile var. Şimdi buradaki LCY2'ye geldim ve birkaç fiyat gösterebilirim belki. Yani Irak dinarı cinsinden. Güncel kurla Türk lirasına çevirirsiniz artık. Mesela şöyle bir pantolon 2750 dinar kadın reyonunda. Şöyle 8700 dinara, yine 3500 dinara indirimde ürünler var. Şimdi AVM'de bir kafeye oturdum. Hemen karşımda Celil Hayat Camisi var. Ve cami manzarasına karşı bir çay ve trileçe söyledim. Burada genel olarak şekeri hani bir tabağın içinde getirip kaşıkla almanızı bekledikleri bir kültür yok. Direkt dökebileceğiniz şekilde geliyor şeker ve çok fazla şeker kullanıyorlar. Buradaki çayların hepsi neredeyse aromalı bu arada. Hiç aromasız çay gelmedi şu anda. Burada Çin'den gelen ürünler var sanırım. Şöyle ayakkabılar hep 10 dolar. Modelleri de bayağı güzel aslında. Yani gömlekler falan var. Onlar da hep 7 dolar. Hepsi dolar üzerinden fiyatlandırılmış. Şöyle ceketler var. 14 dolar. Yine buradaki de 17. Ben şurada kulaklık gördüm az önce. O da bana çok uygun geldi yani. 8 dolara. 400 lira bile değil yani. Şurada montlar var, onları göstereyim. Montlar da yine 20-21 dolar. Yani muhtemelen Çin'den getirdikleri ürünleri burada satıyorlar. Ve fiyatları bayağı uygundu yani. 10 dolara ayakkabı vardı. Montlar 20 dolar.
Fena değildi. Ya burası küçük bir AVM. Daha büyük AVM'lerde muhtemelen çok daha fazla seçenek vardır. زور عند كان له هذه أري والله إن شاء الله كل خير Şimdi taksiyle Kayseri Pazarı'nın oraya geldim yine. Hemen kalenin oradayım. Buradan da 3-5 dakika yürüyüp otele gideceğim. Eşyalarımı bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıkacağım. Bu arada şehir içinde taksi kullanabilirsiniz. Çok uygun. Yani şehir içi gideceğiniz yerlerde maksimum ödeyeceğiniz fiyat 6-7 bin dinar. Yani kısa mesafelere gidip de fazla ücret vermeyin. Yani 3 dinara bile gidebilirsiniz. Ve burada taksimetre sistemi yok. Taksiye binmeden önce gideceğiniz yeri gösterip ne kadar götüreceğini sorun. Hani yüksek fiyat verirlerse binmeyin. Dediğim gibi 3000 dinara bile gidebilirsiniz birçok yere. Hani mesafeye göre, ama ben buradan mesela kalenin oradan Ankava'ya max 6000 dinara gidilebiliyor. O yüzden kısa mesafeli yerlere de maksimum 3000 dinar verebilirsiniz. Şimdi tekrar kalenin oradayım ve burada bir sürü stand kurulmuş. Sokak lezzetleri satıyorlar. Burada yine döner. Parka doğru devam ediyorum. Bugün tatil olduğu için burada dışarısı çok kalabalık. Herkes buraya akın akın gelmiş durumda. İnsanlar sokakta nargile içiyor. Burada sokakta çok fazla nar satılıyor. Narları açmışlar ve bardakları doldurmuşlar. Abi şovunu yapıyor. Bu abi de şerbet satıyor. Beden dili bazen sözcüklerden daha önemli. Yani bir satıcı yaklaştığı zaman ona şöyle yaptığım zaman hani direkt istemediğimi anlayıp gidiyor yani. Ama sözlü olarak istemediğimi söylediğim zaman çok etkili olmuyor. Ama direkt yaklaştığı hiç söz sarf etmeden şöyle yapınca gidiyor. Bence deneyin, güzel taktik. Şimdi ben de nar tadına bakacağım. Fiyatını sormam lazım. Çıkarsa? 2000, tamam. Fiyatı 2000 Irak dinarıymış. Üzerine biraz tuz serpti, böyle verdi. Yani tuz olduğunu düşünüyorum. Evet, tuz. Üzerine biraz tuz serpti, böyle verdi. Şimdi tadına bakacağım. Ama kamerayı kapatmam lazım. Burada sanırım çok fazla nar üretimi var yani. Nar üretmeye elverişli topraklar herhalde. Çünkü şu ana kadar gördüğüm tezgahların yarısında nar satılıyor. Yani hemen şurada arkamda yine nar var. Her yer inanılmaz kalabalık, yürüyemiyorum. Ve her yere, ama her yere şey kurmuşlar, böyle standlar kurmuşlar. Burada da yine yerel pazar kurulmuş. Bayağı kalabalık bir pazar. Bugün Erbil'in diğer yüzünü görüyorum. 2 gündür Ankava'daydım. Orası daha böyle turistik, daha tatil bölgesiydi. Burası gerçekten inanılmaz kalabalık. Hemen kalenin dibinde yerel pazar. Biraz pazar gezmesi yapacağım şimdi. Fiyatları Türk lirası cinsinden kendiniz hesaplarsınız artık.
Mikrofon kullanıyorlar müşteri çekebilmek için ve inanılmaz gürültülü bir ortam şu an. الراس على القوم 6 وزر الراس على القوم 6 وزر 2000 دينار 2000 دينار 3 5000 3 Türkiye'deki pazarlar da çok kaotik oluyor ama bu kadar değil yani. Şu an buradaki Erbil, Ankava'daki asla aynı Erbil değil bu arada. Müşteri çekmek için kendileri de bağırmıyor. Direkt kayıt almışlar ve o kayıttan bir ses bağırıyor ve her yerden aynı ses geldiği için berbat bir gürültü oluşuyor. Hani şimdi pazarın ileri kısımları daha normal şu an. Çünkü burada o kadar gürültü yok gibi. Burada da yine hurma falan satılıyor. Pazarın başlarında daha çok kıyafet satılıyordu. Şimdi pazarın sonlarına doğru daha çok sebze meyve satılıyor. Az önce kendime bir yüzük bakayım dedim bu arada. Bundan önce taktığım yüzüğü şu elime taktım ve boyutunun küçük olduğunu fark etmemişim. Elimde durdu. 3 dakika boyunca çıkarmak için böyle çabalıyorum. Yani bir an oradan hiç çıkmayacak zannettim böyle. Sonra kendime bunu aldım. 2000 Irak dinarına. Ama elim şu an hala acıyor bu arada, yani çıkarmak için bayağı mücadele ettim. Bunlarımı yiyor. Pazar gürültüsünden kaçıp buraya sığındım. Bu pazar bayağı büyük bu arada, yani kalenin çevresini kuşatmış durumda. Cuma günü Erbil'de olursanız şehrin kaosuyla tanışmak için buraya gelebilirsiniz.